akademi ile pratiğin bir araya gelmesi, göç deneyiminin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiye uygun teorik aktarımların yapılması ihtiyaçları bizi akademinin kuruluşuna getirdiğini her fırsatta dile getirmiştik. 2020 yılından itibaren SGD'de Göç Akademisi bünyesinde hakemli dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, eğitimler, araştırmalar ve raporlar, paneller ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SGD'de Göç Akademisi olarak çok yakın zamanda Dijital Göç Kütüphanesi'nin yani Nisan ayı içerisinde erişime açılması için çalışmaları tamamlamak üzere olduğunun haberini de bu vesileyle vermek isterim. Böylece akademisyenler ve araştırmacıların açık olmayan kaynaklı akademik yayın, makale ve araştırmalara erişimi için destek olmayı hedeflemekteyiz. Göç Söyleşiler ismini verdiğimiz oturumlara bugün 14. söyleşiyle devam ediyoruz. Söyleşi serisinin tüm programı, başlıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleştiğini daha evvel de paylaşmış idim. Online platformlar vasıtasıyla ve sizlerden gelecek olan yorum ve soruları da cevaplayacak şekilde her 2 haftada bir canlı olarak söyleşilere devam ediyoruz. Göç ve antropoloji başlıklı bugünkü söyleşimizde Sabancı Üniversitesi'nden Dr. Kristin Biel ile insanlık tarihi kadar eski olan göç olgusuna antropoloji disiplininden bakmak ve toplulukların göç koşullarına nasıl uyarlandığını, uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, holistik yani bütünsel ve inanılır biçimde ama kültürel görelilik bağlamı ile de nasıl bakılabileceğini, yani kısaca antropoloji ve göçü konuşmak istedik. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için Sayın Doktor Kristin Biel'e çok teşekkür ederiz. Kristin Biel, Sabancı Üniversitesi'nde araştırmacı doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini sosyal antropoloji ve kalkınma çalışmaları alanında SOAS Londra Üniversitesi'nde, yüksek lisansını sosyoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde, doktorasını da sosyal antropoloji alanında Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. 15 yıldır hem akademik hem profesyonel olarak Türkiye'ye göçleri konu edinen araştırmalar yapmakta ve bu süreçte uluslararası, ulusal ve yerel pek çok kamu kurumu, sivil toplum örgütü ve farklı göçmen, mülteci gruplarıyla yakın çalışmalar yürütmeye devam etti. Göçle ilgili olarak başlıca araştırma ilgi alanları arasında uluslararası göçlerden kaynaklı kentsel değişimlerin ve farklılıklarla bir arada yaşama süreçlerinin etnografik incelemesi, ayrıca iltica, entegrasyon ve sosyal uyum program ve politikalarının farklı ölçeklerde yönetişim açısından analizi yer almaktadır. Bu konularda yaptığı araştırmalar çeşitli uluslararası hakemli dergilerde ve derleme kitaplarda yayınlandı. Son dönemde ayrıca Türkiye'de hem göç hem ekoloji mücadeleleri ekseninde sivil toplumun dönüşümünü toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele aldığı araştırmalar yürütmektedir. 1,5 saat sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Bugün de her zamanki gibi kısa bir açılış yapamıyorum. Artık bu slogan gibi oldu galiba açılış sürecinde. Sabrınız için teşekkür ederim hepinize. Göç Akademisi olarak göç olgusuna hep bütünleşik ve holistik bakmayı dile getiriyoruz ve bugün de holistik bakan disiplinle göçü konuşmak çok merak uyandırıcı gerçekten. Sevgili Doktor Kristin Biel'e daha fazla lafı uzatmadan sözü bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu davet için ve bu güzel fırsatı bana verdiğiniz için. Ben şimdi o zaman ekranımı paylaşıyorum. Bakalım sorunsuz olacak inşallah. Mutlaka. Gözüküyor değil mi? Görünüyor. Ben görüyorum ama zannediyorum karşıdan da görünüyor. Evet. Tamam. Tamam. Sorun yok. Gayet rahat görülüyor. Hocam ben siz çok güzel bir sunum hazırladınız ve ben çok da heyecanla sizi dinlemeyi bekliyorum. Ama en çok merak ettiğim ve belki de böyle başlamak da güzel olur diye düşünerek kısaca antropoloji biliminin genel özellikleri nedir? Ondan bahsedebilir misiniz? Yine oldukça yakın olan sosyoloji disiplininden ayrıldığı yönler nelerdir? Diğer sosyal bilim dallarıyla nasıl bir ilişki içindedir diye sorsam ve lafı size bıraksam tekrar.
Tabii olur. Zaten neyse tesadüf oldu. Ben de o şekilde böyle antropoloji nedir sorusuyla başlamak istemiştim sunumuma. Ama bu soruya cevap vermeden küçük de bir dipnotla başlamak istiyorum. Antropolojinin aslında biyolojik, arkeolojik ve dil bilimsel antropoloji diye adlandırılan farklı alt bilim dalları da bulunuyor. Bunlar isimlerinden de anlaşılacağı üzere insan türünün biyolojik ve evrimsel gelişiminin, tarihsel toplulukların materyal kalıntıları üzerinden kültürlerinin ve yine farklı kültürlerde dillerin gelişim süreçlerinin incelenmesini kapsıyor. Bense bugün sizlere özellikle antropolojinin en yaygın alt bilim dalı olan sosyal ve kültürel antropoloji alanından bahsediyor olacağım sadece. Yani bu çerçeveden de antropoloji nedir sorusuna tekrar geri dönecek olursam, buna ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktığı tarihsel bağlama bakarak cevaplamak önemli. Çünkü yine bir sosyal bilim dalı olan sosyoloji de aynı dönemde önem kazandı ve o dönemde birbirlerinden ayrıştıkları çok temel bir unsur bulunmaktaydı. Nitekim sosyoloji o dönemde modern olarak algılanan ve tırnak içinde batı olarak tanımlanan toplumlarda yaşanan sosyal süreçleri ve bilhassa kapitalist üretim süreçlerinin sosyal ve kültürel etkilerini incelemeye odaklıydı. Antropoloji ise modern olarak tabir edilen bu toplumlardan hem coğrafi hem kültürel anlamda uzak olduğu varsayılan ve yine tırnak içinde batılı olmayan olarak tanımlanan toplumları anlamayı amaç edinmişti. O yüzden bir akademik disiplin olarak antropolojinin kurucuları dediğimiz kişiler böyle işte Pasifik Okyanusu adaları, Amazon ormanları, Sahra Çölü gibi dünyanın en ücra köşelerinde, kırsal alanlarda ve hatta kabile toplulukları arasında araştırmalar yürüten kişiler olmuştur. Ve bugün de bilhassa Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri üniversitelerinde hala antropoloji bölümlerine baktığınızda bu kültürel ve coğrafi olarak uzak olanı çalışma hala yaygındır diyebiliriz. Antropolojinin tarihsel evriminde ayırt edici bir diğer özelliği de etnografi olarak adlandırdığımız araştırma ve yöntemi ve yazma biçimi olmuştur. Antropolojik araştırmanın olmazsa olmazı uzun soluklu saha çalışması yapılmasıdır. Yani geleneksel olarak bir antropoloğun gittiği sahada en az bir 2 yıl kesintisiz bir süre geçirmesi, o topluluğun dilini ve kültürünü öğrenmesi ve katılımcı gözlem dediğimiz yöntem ile sanki o topluluğun bir üyesiymiş gibi gündelik hayatın bir parçası olması ve bu süreci an ve an sistematik bir şekilde saha notlarıyla kayıt altına alması beklenir. Etnografi dediğimiz yazın da bir sosyal topluluğu, bir kültürü tüm katmanlarıyla derinlemesine anlatmayı amaçlayan bir yazma biçimi olarak görülür. Ve burada da yoğun tasvir kelimesi, İngilizcesiyle thick description kelimesi çokça kullanılır hala. Bu da şu anlama geliyor: anlık olarak gözlemlenen insan hareketleri, davranışları, duyulan sözler, söylemler çok detaylı bir şekilde aktarılmakla beraber esas amaç bu davranış, söz ve söylemlerin o sosyal ve kültürel bağlamda ne ifade ettiğini tüm boyutlarıyla aktarmaktır. Tabii ki koca bir yüzyıl boyunca antropoloji tüm bilim alanları gibi çok evrildi. En önemlisi ama 20. yüzyılın ikinci yarısında çok ciddi bir temsiliyet krizi geçirdi bu alan. Öncelikle işte yine az önce belirttiğim hani bu batılı olmayan ve öteki hakkında yarattığı toptancı kültürel temsillerin sömürgecilik tarihiyle ilişkileri sorgulanmaya başlandı. Çünkü kırsalda, adalarda yaşayan topluluklar, kentlerden ve hatta topluluklar kentlerden ve hatta küresel ağlardan tamamen kopmuşçasına kendi içine dönük ve böyle zamanın akışına duyarsız şekillerde yansıtılıyorlardı. Ayrıca beyaz ve çoğunlukla erkek olan antropoloğun ben de onlardan biri gibi yaşadım iddiası ile sahadaki iktidar konumlarını hiç sorgulamamaları ciddi eleştirilere maruz kaldı. Dolayısıyla bugün antropolojiye baktığımızda bu işte öteki olan, batılı olmayan ya da böyle sınırları belli olduğu varsayılan küçük toplulukları araştırma vurgusu büyük oranda değişti diyebiliriz. Nitekim artık dünyada da zaten kent nüfusu ön plana geçtiği için
işte kent antropoloğu, kent antropologları, ben de kendimi aslında öyle tanımlıyorum. Onlar daha çok çoğunlukta olmaya başladı. Ya da bugün at home anthropologist diye adlandırılan, yani içinde doğup büyüdüğü topluluğu çalışanlar kadar studying up, yani yukarıyı çalışma dediğimiz, işte örneğin Dünya Bankası gibi, bir gün ASAM gibi büyük kurumları çalışan antropologlar da var. Göç alanında bilhassa önemli olan bir araştırma yöntemi olarak çok alanlı etnografi dediğimiz multi-sited ethnography, yani birden fazla konumda derinlemesine çalışmalar yapmak da oldukça yaygın ve bugün artık sahanın tanımı illa fiziksel dünya ile sınırlı da değil. Örneğin dijital etnografide yaygın olarak yapılıyor. Son olarak bugün antropolojide öz düşünümsellik kavramının da merkeze alındığını ya da merkezde yer almaya devam ettiğini söylemek mümkün. Bu da şu anlama geliyor: bir antropolog araştırmasını yaparken kendi sosyal konumunun, yani cinsiyeti, sınıfı, ırkı, dini ve benzeri tüm bu konumsallıkların araştırma sürecine nasıl etki edebileceğini farkında olmalı ve bunu sorgulamalıdır. Yani özetle hani antropoloji nedir bugünden bakınca derseniz, ona ayırt eden en temel unsur bu etnografik yöntem ve yazma biçimi ve bu tür eleştirel bir bakış ile aktarılabilir kısaca. Buna daha sonra örneklerle de döneceğim. Hı hı. Devam Bu noktaya gelmesi de tabii, yani bu şekilde tarif edilebiliyor olması da 5-10 yılda olmuş bir şey değil. tabii. Arkasında çok uzun deneyimler var. Evet, aynen. O zaman ikinci olarak da göç araştırmaları nedir? Hani buna da çok bir özetle aktarayım. Gerçi ona da gelmeden önce ben biraz göç nedir sorusuna da kısaca bakmak istiyorum. Göç temel olarak hareket etmekle ilgilidir. Ama örneğin işte yaşadığın şehirde yürümek, işe gitmek için toplu taşıma aracına binmek, tatil ya da iş amaçlı bir seyahate çıkmak da hareketliliktir. Göçü ayırt eden temel özellik ise hem niyet hem zaman olarak daha kalıcı süreçleri kapsamasıdır denebilir. Ayrıca işte yan köye ya da böyle komşu ile taşınmak değil, genellikle görece uzak mesafeleri kapsadığı varsayılır göçün. Bir diğer unsur da, ki bu daha az telaffuz edilen bir boyut ve antropoloji ile bu anlamda çok örtüşüyor: göç çoğu zaman kültürel ve sosyal farklılıklar arası karşılaşmaları da ima eder. Dolayısıyla göç araştırmalarının temelinde yatan sorular da genellikle şu dört ana tema etrafında olmaktadır. Hala bugün de öyle devam eder. Bir tanesi karar süreciyle ilgili. Yani bir yerden bir yere göç etme kararı neden verilir? Bu kararı iten sosyal, ekonomik, politik ve benzeri etkenler nelerdir? İkinci bir boyutu da güzergahla ilgili. Yani bir insan nereden, ya da aile, bir birey, bir topluluk nereden nereye, ne koşullarda göç eder? Seçilen güzergahlar, seyahatin biçimi, o seyahatin deneyimlenme süreci nasıl farklılaşır? Bir kişinin, bir topluluğun sosyal ağları bu süreçleri nasıl etkiler? Sonra ayrılma noktası ya da arkada geride bırakılan ülke, yer neyse. Onunla ilgili böyle tematik sorular var. Göçler geride bırakılan toplulukları sosyal, ekonomik, siyasi ve hatta fiziki olarak nasıl etkiler? Burada örneğin İngilizce'de remittance home ya da Türkçesiyle havale ile yapılan evler, hani Türkiye'de de çok aşina olduğumuz bir şey aslında bir dönemde. Hani bunun bir örneği. Ya da göç etme kültüründen bahsedebilir miyiz? Yani artık bir ülkenin o kadar çok göç vermiştir ki bu bir kültür haline dönüşmüştür. Bu da temalardan bir tanesi. Bir de varış noktasıyla, yani gidilen yerle ilgili sorular da çok çeşitli. İşte göç edilen topluluk ile ilişkilenme biçimleri nedir? Gidilen ülkedeki hukuki, sosyal, politik, ekonomik koşullar göçmenlik deneyimini nasıl etkiler? Nasıl yeni kimlikler inşa edilir? Ve ev sahibi toplum bu varışlardan nasıl etkilenir? Burada yine eleştirel yaklaşımlara da muhakkak değinmek istiyorum. İlk olarak göçe dair başta belirttiğim tanımlamanın kendisi de aslında bugün giderek sorgulanıyor. Nitekim bir önceki yüzyılın ilk yarılarına kıyasla, yani bu göç araştırmalarının yine antropoloji gibi aynı dönemde oluşmaya başlamıştı. O döneme kıyasla bugünkü küresel dünyada bir göçmeni bir yerden tek bir yere giden ve oraya böyle temelli yerleşen biri olarak tanımlamak giderek zorlaşıyor.
Diğer bir deyişle göç süreçlerini artık hem zamansal hem coğrafi olarak böyle tek bir çizgi üzerinden tanımlamak çok dar bir bakış sunuyor. Örneğin pek çok göçmen geçici süreli göçler yapmayı isteyebiliyor. Mesela mevsimlik ya da döngüsel göç kavramları genelde bunu ifade etmek için kullanılıyor bugün. Ya da göç edenlerin ihtiyaç ve niyetlerinden bağımsız olarak bugünkü ulus devletler zaten kalıcılığı önlemek için çok çeşitli yöntemler geliştirebiliyor. Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir kullanımda olan geçici koruma statüsü de aslında bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani neye göç diyoruz, neye demiyoruz? Bunun kendisini de sorgulamak aslında oldukça önemli. Örneğin daha uzun vadeli bir niyetle uzak coğrafyalara taşınmak ve işte kültürel farklılıklar arası karşılaşmalar konusu expat diye tanımlanan yüksek vasıflı kişiler için de ya da başka ülkeye yerleşen zengin emekliler için de söz konusu ama onlara göçmen denilmiyor. Hani neden? Ayrıca bugün Avrupa'da ve Amerika'da göç araştırmaları dendiğinde otomatik olarak sınır ötesi göçlerden konuşulduğu varsayılır. Kendi Bu da tabii onların kendi son yüzyıllık tarihlerinde baskın olan hareketliliğin bu olmasından kaynaklanıyor. Ve Türkiye'de de son 10 yılda özellikle ülkenin aldığı yoğun mülteci göçü sonrası ve bu alanda araştırmaların patlamasıyla beraber ki bu akademiye de vesile olan o, artık burada da göç araştırmaları demek hemen uluslararası göçlerle eş anlamlı olmaya başladı. Ama unutmamalı ki insanlar yaşadıkları ülkelerin içinde de göç edebilir veya ettirilebilirler. Nitekim Türkiye'nin 1960'larda başlayan kırdan kente göçleri, 90'larda Kürt bölgelerinde yaşanan zorunlu göçleri araştıran çok zengin bir yazım tarihi var Türkiye'nin. Yani akademik yazım tarihi. Ve bu dönemde de önceden de size özetlediğim konu başlıkları aynıydı aslında. Kim nereden nereye göç ediyor, hangi koşullarda, varılan noktada ne oluyor, bu süreçte ne tür yeni kimlikler inşa ediliyor? Çok benzer sorular soruluyordu iç göçle de ilgili. Yani bunu da şundan söylüyorum, göç araştırmaları diye ele aldığımız bilgi alanında farklı coğrafyalarda farklı anlamlar taşıdığını da unutmamak gerekiyor diyerek devam ediyorum. Lütfen, ben de çok dikkatle dinliyorum çünkü gerçekten aslında pek çok zaman kaçırılan bir sürü noktaya da tam bu demek ki bütünleşik bakış disiplini böyle bir şey diye düşündürerek beni e, devam ediyorsunuz. Ben de dikkatle dinliyorum. Bir yandan da sorularımı yazıyorum. Bir Tamam. yandan sorular da geliyor. Tamam. Yani evet hani şimdi diğer soruda antropoloji göçe nasıl bakar? Hani bunları da birleştirmek istedim. Burada aslında biraz evvel aktardığım yaklaşımla en temelde göç dahil hiçbir kavramın verili olmadığını, her kavramın kendi bağlamında anlaşılması gerektiğini anlamaktan geçiyor ilk başta. Yani hani antropolojik bakış nedir en temelde derseniz bu hani sürekli her kavramı sorgulamak. Ve şimdi aktaracağım, ben şimdi size bir hani dizi bazı kavramları aktaracağım örnek olması açısından ama bunlara da o gözle bakmak lazım. Yani hiçbiri verili değil, tek bir anlamı yok. Her ülke bağlamında, her coğrafyada bu kavramlar farklı yolculuklara çıkıyor, farklı anlamlandırma süreçlerinden geçiyor ama hani ben size çok kabaca birkaç en azından kavram tanıtmak istedim. Bunlardan ilkine gelecek olursam 20. yüzyılın ilk yarısında Amerika'da göçmen toplulukları ile yapılan araştırmalarda öne çıkan sorulardan bir tanesi şuydu. Göç etmek geride bırakılan ülkenin kültürünün kaybına yol açar mı? Bu dönemde yeni topluluk içinde göçmen kültürlerinin zamanla kaybolduğu yani asimilasyon tezini savunanlara karşı antropologlar daha çok kültürleşme denilen kültürel adaptasyon süreçlerini hani araştırmak ve bu süreçleri de ortaya koymayı deniyorlardı. 1950'lerde de yine paralel bir süreçte Afrika ve Latin Amerika'da araştırmalar yürüten antropologlar Türkiye'de de olduğu gibi artmaya başlayan iç göçleri mercek altına yani kırdan kente iç göçleri mercek altına almaya başlamışlardı. O literatürde de sosyal ağ kavramı çok önem kazanmaya başladı bu dönemde. Yani kırdan kente göç edenlerin gerek göç etme, işte gerek yerleşme sürecinde hangi sosyal ağlardan ne şekilde yararlandıklarını inceledikleri çok çeşitli çalışmalar oldu. 1960'lardan itibaren de antropolojik araştırmalarda etnisite kavramı çok ön plana çıkmaya başladı.
Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika kentlerinde göçmenleri çalışanlar arasında işte etnik toplumlar ve etnik yerleşim alanları gibi kavramlar yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Aslında az önce bahsettiğim kültürleşme kavramıyla benzerlik ve devamlılık gösteriyor. Çünkü bir boyutuyla yine etnik kimliklerin işte nasıl korunduğu, dönüştüğü ve yeniden inşa edildiğine dair bir kaygı taşıyor. Aynı zamanda etnisiteye bir sosyal ağ bakış açısı da getiriyor. Yani örneğin mesela sosyal ağların nasıl ekonomik şekillerde kullanıldığına da sıkça bakılıyordu. Yine aynı dönemde göçün toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alınması konusu da pek çok antropoloğun gündemine girdi. Göç araştırmalarında özellikle kadınların deneyimlerinin uzun bir dönem yok sayılmasından yola çıkarak göç eden bireyler olarak kadınlar ve göç sürecinde dönüşen toplumsal cinsiyet rollerine dair çeşitli araştırmalar yapıldı. Sonrasında 90'lar ve 2000'lerde hem diaspora hem ulus ötecilik kavramlarının çok revaçta olduğu bir dönem olarak söyleyebiliriz. Az önce bahsetmiştim, göçmenlerin bir ülkeden diğerine giden, işte geride bıraktığı yer ile aidiyeti kopan olarak algılanmasına karşı bir duruş olarak gelişti bunlar. Göçmenlerin hem formal yani vatandaşlık anlamında ve hem informal yani aidiyet anlamında çok kimlikli olma hallerini ve tek bir mekan ile tanımlı olmayan sınırların ötesinde topluluk oluşturma hallerini ortaya koymaya çalışan kavramlar olarak gelişti bunlar. 90'larda yine göçe sürekli ülke ölçeği bazında bakılmasına dair de bir eleştiri olarak kent ölçeğini mercek altına alan çalışmalarda önemli kazandı. Bu bilhassa bu işte global cities, küresel şehirler kavramının da yükselmesiyle paralel gelişen bir süreçti. Örneğin göçleri tetikleyen nedenlere ya da işte göçmenlerin varış noktalarındaki entegrasyon süreç ve deneyimlerine bakıldığında ulus devletlerden kısmen bağımsız hareket eden bu küresel şehirlerin de önemi sorgulanır oldu. Yani hani New York'ta ya da Türkiye örneğinden vereyim pardon, hani İstanbul'da bir göçmen olmak ve küresel bir şehir olarak ve işte Konya'da bir göçmen olmanın çok farklı ifadeleri olduğunu aktaran bir yaklaşım bu. Son aktaracağım da 2010'lar sonrasında ve Avrupa bağlamında bilhassa popülerleşen işte gündelik çok kültürlülük, bir arada yaşam ve süper çeşitlilik gibi hani tercüme ettiğim kavramlardan da bahsetmek önemli. Bunların ilk ikisi göçlerin ve göçten kaynaklı kültürel karşılaşmaların mutlaka sosyal çatışmaya ve gettolaşmaya neden olduğu şeklinde gelişen yaygın kanıların aksine insanların göç ortamlarında, gündelik hayatlarında kültürel farklılıklar ile yaşama konusunda gayet becerikli olduklarını göstermeyi amaç ediniyordu. Süper çeşitlilik dediğimiz kavram da göçmen gruplarını sürekli olarak böyle ulusal kimlikler ve etnik temelli sınıflandırmak yerine yani buna karşı geliştirilmiş bir duruş olarak geliştiği söylenebilir. Bu kavram 90'lar sonrasında göçlerin ortaya çıkardığı farklılıkların giderek daha karmaşık hale geldiğini göstermeyi amaç ediniyor. Ve etnik grup kadar ya da işte vatandaşlık, milli grup kadar bu farklılıkların, bu diğer farklılıkların da dikkate alınması gerektiğini vurgular. Yani bunlar ne oluyor? Tabii ırk, cinsiyet bunlar da varsayılan ama mesela göç eden grubun belli profilleri oluyor. Biz Türkiye'de de buna aşinayız. İşte refakatsiz mülteci dediğimiz bir yaş grubu var. Ya da işte ne bileyim Ermenistan'dan ağırlıklı kadın göçmenler gelir. Yani belli göç akımlarının da cinsiyetleri ve yaş grupları var. İşte göç edilen mesafe, ne zaman göç edildiği, hangi yöntemlerle göç edildiği, o ülke vardıkları ülkelerdeki çeşitli statüler. Yani çok çok fazla değişken olduğunu aktaran bir kavram olarak geçiyor. Bu bizim de çok sıklıkla vurguladığımız aslında yani bir arada yaşam işte süper çeşitliliğe ilişkin sıklıkla vurgu yapıyoruz. Kırsaldan gelen, okuma yazma bilen, yüksek öğrenim mezunu olan pek çok gruptan yani homojenik olmayan pek çok gruptan aslında göçmen var. Bir kalemde mülteci veya göçmen diyerek aslında o Tabii. doğru yaklaşmamamıza sebep oluyor olguya ve pek çok politikaya diye biz de sıklıkla vurguluyoruz.
Ben Evet. araya girdim dayanamayıp yine. Ay, Kusura yok yok, bakmayın. çok iyi yaptınız. Yani zaten yine hani bir antropolojik bakışta nedir dersek, yani hani Hı hı. burada biz kime göçmen diyoruz, kimi dışarıda bırakıyoruz. Hani bunların hepsinin bir bedeli var diyeyim, yani hani o dışarıda bırakma Hı sürecinin. hı. Şimdi bunu belki isterseniz hani çok böyle biraz bir kavramsal bir çerçeveyi aktardıktan sonra biraz da kendi araştırmamdan bahsetmek istiyorum ki hani bu çerçevenin uygulamasına dair bir fikir vermek istediğim için. Ben doktora tezim için İstanbul'un çok katmanlı ve yakın göç tarihini, pardon, Hı. Şimdi geldi hocam. pardon, benim bilgisayarım bir anda bir dondu. Çok affedersiniz. Heh, tamam. Tamam, buradayım. Pardon. Evet, ben doktora tezim için İstanbul'un çok katmanlı yakın göç tarihini derinlemesine yansıtan bir semti olan Kumkapı'da etnografik bir araştırma yürüttüm. Katmanlı derken de kastım şu: eski bir Ermeni ve Rum mahallesi olarak İstanbul'un azınlık göçü tarihinin izlerini taşıyor. 1960'lardan itibaren ağırlıklı ekonomik nedenlerle İç Anadolu'dan göç edenler için, 90'larda hem ekonomik hem siyasi nedenlerle Doğu illerinden göç edenler için ve son 20 yılda da yine hem ekonomik hem siyasi nedenlerle dünyanın çeşit çeşit coğrafyasından göç ederek İstanbul'a gelen yabancı göçmen grupları için mesken olmuş bir yer burası. Öncelikle neden bu semti çalışmayı seçtim, onu da çok kısaca aktarayım. Az önce bahsetmiştim, göç araştırmalarında çok uzun yıllar etnik grup odaklı bir yaklaşım ağır basmaktaydı. Bugün Türkiye'deki uluslararası göç araştırmalarına baktığımızda da hala bu yaklaşımın baskın olduğunu söylemek mümkün. İşte pek çok kişi, araştırmacı, göçü işte Suriyeliler, Afganlar, Türkmenler, Gürcüler, Senegaller şeklinde Hı çalışıyor. hı. Yani çok grup odaklı bir yaklaşım var. Bense çalışmamda temel olarak bu grup odaklı yaklaşımdan uzaklaşmak, tek bir topluluğun deneyimini değil, birbirleriyle, yani farklı grupların birbirleriyle ilişkilenmelerine bakmak, yani çeşitliliğin kendisini anlamak istedim. Hı hı. Ayrıca bu iç ve dış göç ayrımlarının da ötesine geçmek istedim. Ve de en çok da göçün ve göçle gelen farklılıkların kentsel alanda sosyal, mekansal ve zamansal etkilerini anlamak istedim. Ve Kumkapı'da hani bu belirlediğim hedefleri çok güzel ifadesini bulan bir yer benim için. Çünkü bugün baktığımızda böyle tam anlamıyla o süper çeşitlilik denen kavramın tanımlayan bir yer. Hı hı. Burada böyle katmanlı göç hikayeleri sonucunda, yani buranın az önce bahsettiğim işte bütün son 100 yılda yaşanan farklı göçler sonucunda bugünkü çeşitlilikte görülebiliyor bütün bu katmanlar. Yani burada işte baktığınızda yaşayan bütün toplulukların işte etnisite ve vatandaşlık, dil, din, ırk, işte cinsiyet, yaş, aile durumu, eğitim durumu, göç zamanı ve amacı, geldikleri zamanki iş olanakları, barınma olanakları, yasal statü ve haklar bakımından, yani inanılmaz, hani böyle tek bir sınıflandırma yapmak gerçekten imkansız olan bir yer. Şimdi biraz kısaca da araştırma yöntemlerinden bahsedeyim. Ben 2012-2013 yılları arasında 15 aylık bir etnografik saha araştırması gerçekleştirdim ve çok çeşitli yöntemler kullandım. Bunlardan ilkini böyle mekansal metotlar olarak tasvir etmek mümkün. Burada özellikle ben yürümeyi kullandım. Yani ne demek istiyorum? Bol bol ben hani her gittiğimde yürüyordum sürekli boş bir şekilde ve hani sürekli etrafa bakar bir şekilde. Ve işte yürüdüğüm sokaklar, alanlar, girdiğim pasajlar vesaire, değişen fiziki doku, işte yazılar, tabelalar, binaların ve sokakların kullanım biçimleri, günün farklı saatlerine göre değişen sessizlik, kalabalık. Benim tek başına yürüyen ve yabancı görünümlü bir kadın olarak bu alanda kendimi nasıl hissettiğim, yanımda varsa birlikte yürüdüğüm kişinin nasıl hissettiği, bunları sürekli kayıt altına aldım. Bir de, yani bunu da hani böyle bir şekilde bir haritanın üzerine de yediriyordum bu bilgileri ki yani oranın hani o coğrafyanın nasıl diyeyim hissel haritasını çıkarmaya çalışıyordum sürekli yürüyerek. Onun dışında
enformal karşılaşmalar ve sohbetler diye tabir edebileceğim, yani hani sürekli gittiğim, zaten bir süre sonra tanışık hale geldiğim belli kişiler vardı, işte esnaftan özellikle. Hı hı. Hani onlara gidip çay içme, sohbet etme. Tabii bazen kafamda belli sorular oluyordu ama bazen de oradaki bir anlık bir karşılaşmanın kendisi benim için bir veri olabiliyordu. Onun dışında hayat hikayelerini çok daha derinlemesine takip ettiğim, işte arşivlemeye çalıştığım belli başlı kişiler vardı. Yani bu kişileri çok çok sık ziyaret ediyordum. Onun dışında bu hani ilk başta bahsetmiştim, antropolojinin böyle katılımcı gözlem yöntemi vardır. Hani ben o dönemde zaten İstanbul'da benim hani kurulu bir düzenim, bir aile hayatım vardı. Hani o şey, işte klasik antropolog dediğin o yerde yaşamalı, hani onun biraz ezikliğiyle onu yapamadığım için ben orada 6 ay en azından bir şey yapabilirim dedim. Yani bir ofis amaçlı, arada bir de işte kaldığım bir yer olması için ben 6 ay boyunca bir kiralık oda tuttum. Bu da yani ona çok bu sunumda girmeyeceğim ama hani Kumkapı şu anda böyle bir kiralık oda şeysi, nasıl diyeyim, yani özellikle yeni gelen göçmenler için ya da hani uygun fiyata Hı ev hı. arayanlar için böyle kiralık odaların çok olduğu bir yer. Ben orada tamamen bunun için renove edilmiş, böyle her katta işte 6 tane oda bulunan ve ağırlıklı hep göçmenlerin yaşadığı bir binada bir oda kiraladım 6 ay boyunca. Orada da işte bu katılımcı gözlem yöntemini hayata geçirdim. Şimdi tezimin farklı bölümlerinde neleri ele aldım, onu da kısaca Bir şey aktarayım. sorabilir miyim hocam? Belki çok Hı hı, teknik bir soru olacak ama tabii, bu esnada bu metotları sıraladığınız için sormak istedim. tabii. Hem oturduğunuz bina sakinlerine, iletişim içinde bulunduğunuz esnafa veya göçmenlere bu araştırmayı yapmak için orada kiraladığınızı Tabii. vesaire bilgisini paylaşıyor idiniz Tabii, zannediyorum. aynen. Yani zaten şimdi bu yani katılımcı gözlem dedim, işte hani ben de Hı hı. sizden biriyim. Yani bu çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Yani ben sürekli benim orada bir araştırmacı kimliğiyle olduğumu ve araştırmacı olduğumu sürekli hatırlatıyordum. Çünkü şöyle de bir kısır döngü var etnografide. Yani bir süre sonra araştırmacılıkla başlayan ilişkiler arkadaşlığa dönüşebiliyor. Yani orada hani neyin araştırmanın nerede başladığı, arkadaşlığın nerede pardon, araştırmanın nerede bittiği, arkadaşlığın nerede başladığı, tabii paylaşılan bilgilerin, yani çünkü bir kişi sana şu anda arkadaş olarak mı bu bilgiyi paylaşıyor ya da Hı araştırmacı olduğunu hı. bilerek mi paylaşıyor? Hani bunların da sürekli bir muhakemesini yapılması gerektiği bir alanda, ama benim için o şeffaflık çok ön plandaydı. Yani ben burada bir araştırmacı olarak buradayım. Hı Hani hı. onu sürekli de hatırlatıyordum ve bilinen bir şeydi. E, Değil mi? Sorunuza cevap verdim mi? Evet, evet. 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 Şimdi E, tabii. Ya Varsa şunun için lütfen. sordum, özür dilerim. Çünkü tam da söylediğiniz gibi arkadaş ve araştırmacı olarak, yani sınırların değiştiği alanlarda elde Tabii. edilen bilgiler aynı zamanda duyguların da çok böyle karışabildiği alanlar olabiliyor. Evet. Belki bizi daha sonra da izleyecek olan arkadaşlar antropoloji ve göç arasındaki çalışmayı aynı metodla veya benzer bir metodla Evet. projesini hani uygulamak isteyebilirler. Bu önemli bir ayrım olabileceği düşüncesiyle sormak istedim. Tabii. Teşekkür ederim Yok ben de. yok, çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Şimdi kısaca biraz isterseniz o zaman hani tezimin içeriğinden ya da yani o araştırma sonuçlarımdan bahsedeyim. Benim başladığım nokta, yani başlangıç sorusu kafamdaki, yani bugün burası işte çok yoğun bir göç noktası. Neden böyle? Bunun hem tarihsel hem güncel sebeplerini mekanın kendisini okuyarak anlamak ve anlatmak mümkün mü? Bunu araştırmak istedim. Yani hani işte düz bir tarih anlatısı yapmaktansa, işte şu yıllarda şu gruplar geldi, işte şu yıllarda bunlar gitti, onlar gidince böyle oldu bunlar. Yani hani böyle düz bir betimlemeden ziyade bu tarihi bugünkü mekanın detayları üzerinden nasıl okuyabilirim, nasıl tasvir edebilirim? Onu amaçladım. Tezimde tabii bunları tamamen yazı diliyle uzun uzun anlatıyorum ama burada sizlerle birkaç fotoğraf paylaşacağım örnek olması için. Çünkü bir de yani sadece Kumkapı değil, komşu semtlerinde de sürekli yürüyordum ve bunun okumasını yaparak bu işte neden burası sorusuna cevap aramaya çalışıyordum.
Burada ilk olarak gördüğünüz işte Gedikpaşa semti var. Bu yani Kumkapı böyle aşağıda Boğaz'a yakın, yukarıda işte tramvayın Beyazıt Meydanı'ndan aşağı yürümeye başladığınız noktalardan bir tanesi. Yani dediğim gibi yine burada tabii ben bunların tarihselliklerine girmeyeceğim ama hani size bahsettiğim işte bu yürüme metodu ve mekanı okuma. Hani burada mesela evlerin tamamen daha önce mesken bir alanıydı burası. Yani burada tarihsel okumalarla da mekansal okumaları birbirleriyle örtüştürmeye çalışıyordum. Hani burasının Gedikpaşa'nın işte özellikle ayakkabıcılar bugün de hala çok yaygın. Hani nasıl oldu da mesken alanından böyle bütün artık binaların bir iş yeri haline dönüştüğü ve tabii bunun da yarattığı talep yani bir de çoğunlukla kayıt dışı bir sektör olduğu için hani yeni gelen göçmenler için burası önemli bir ilk iş bulma alanı oluyor buradaki atölyeler. Onun dışında yine Laleli belki pek çoğunuz bilirsiniz. Laleli de daha önce bir mesken alanı iken hani çok uzun bir tarih boyunca işte önce böyle bir Orta Doğu turizmi sonucunda böyle otelleşen ama 90'lardan sonra en çok bilindiği haliyle böyle bavul ticaretinin bir merkezi haline gelen ve bugün böyle bir açık hava AVM'si diye adlandırabileceğimiz bir bölge. Ve burada da ortadaki fotoğrafta görebildiğiniz gibi hani belli yabancı gruplar için, yabancı göçmenler için özellikle bir iş alanı yaratıyor. Burada da Laleli'nin hani yan sektörleri diyebileceğimiz işte bu kargo dükkanları var. Bütün işte bu bavul ticaretinden satın alınanların ülkelere yollandığı. Ve hatta bu pek çok kargo şirketi de Kumkapı'da bulunuyor. Onun dışında ama yani mesela bu farklı farklı iş yerlerinin hani hangi tür sektörler, hangi tür yani bütün bu üç semte bir araya baktığımızda aslında ekonomik olarak farklı işlevler olduğunu gözlemlemeye başladım. Yani mesela Kumkapı'ya indiğinizde yani mağazalar, atölyeler daha böyle yukarıda, yokuştan yukarıda aşağıya inmeye başladığınızda işte burada görüyorsunuz call shop, çamaşırhane, telefoncu, kuaför, etnik restoran gibi hani farklı bir ekonomi alanı oluşuyordu. Ve bir de şey de tabii çok ilginçti. Yani mesela hafta sonu, hafta içi işte günün saatlerine göre o alanlardaki hareketlilikler ve nüfus profilleri de değişiyordu ve hani bu giderek bana Kumkapı'nın aslında bugün hala ağırlıklı bir mesken alanı olduğunu anlamama yardımcı oldu. Yani hani burası diğer yerler artık tamamen ticarileşen yani çok belki sadece binaların böyle en üst katı mesken olarak kullanılırken gerisi genelde böyle depo vesaire atölyeyken hani Kumkapı aslında çok ciddi hala bir ikamet alanı. Onu görmeme yardımcı oldu bu okuma. Şimdi diğer tezimde hani söylemiştim neden burası? Hani bunları açıklamaya çalıştım. Diğer bir temel soru da şuydu sahaya başlarken. Burada bu kadar bin bir çeşit insan var. Bunlar nasıl ilişkileniyorlar birbirleriyle? Yani bu kadar çeşitlilik içinde hayatı, imkanları, deneyimleri belirleyen farklılıklar, yapılar nelerdir? Bunu cevaplamamda yine sokak sokak gezerken gözüme çarpan kiralık ev ilanları oldukça yol gösterici olmuştu ve ben bu ilanlardan yola çıkarak işte emlakçılar, ev sahipleri ve kiracılar ile ev bulma süreçlerine dair yaptığım konuşmalarda burada da göreceğiniz bir kısmını görebileceğiniz aile, bekar, bayan, yabancı ve zenci kavramları sürekli tekrar ediyordu. Yani bir tek işte zenci kavramı burada direkt hani zenciye ev var diye olmasa da ama hani emlakçıya gittiğinizde az önce de bahsetmiştim ya mesela emlakçıya gidiyorum çay içmeye. Hani orada böyle karşılaştığım orada oturduğum esnada işte biri geliyor ev soruyor biz zenciye ev vermiyoruz gibi. Hani bu tip şeylere de şahit oldum ve böylelikle hani bu emlak piyasası içerisinde aslında Kumkapı'da hangi tür farklılıkların önem kazandığını, hangi tür farklılıkların daha yapısallaştığını anlamama vesile oldu. Tezimin bir bölümünü de tamamen bu kavramların altına oymaya adadım, bu 5 kavramın. Ve bu kavramların yaygın olarak kullanım biçimlerine bakarak hem tarihsel olarak çok yüklü kavramlar olduklarını, yani bu bekar kelimesi dinleyicilerin bir kısmında bilir, yani bekar odaları dediğimiz ta Osmanlı'dan aslında var olan bir pratik ve bir kavram. Yani her bir kavramın çok tarihsel olarak yüklü olduğunu
hem de sürekli yeni gelen, yani o katmanlı göçlerle sürekli yenilenmekte olduklarını gösterdi. Ayrıca bu kavramların sadece sosyal olarak değil, mekansal olarak da anlamlı olduğunu, çünkü farklı barınma pratiklerini işaret ettiğini gösterdim. Yani mesela dediğim gibi işte bir bekar odaları yani hem bir özne oluşturuyor, hem bir bekar öznesi, göçmen bekar öznesi oluşturuyor, ama hem de bir fiziki yaşama şekli ifade ediyor ve demin de söylemiştim, hani Kumkapı'da da mesela artık bugün bir kiralık oda şeysi var, özellikle yabancılarla ilişkilendirilen. E, Bundan sonra ölçeği daha da küçültmek, bir de bu mahallede yaşayan insan hikayelerine odaklanmak istedim. Burada aktardığım hikayeler arasında işte 20 yaşındayken Kumkapı'ya gelin olarak gelip 70 yılını aynı sokakta geçirmiş olan bir Ermeni bir kadın vardı. Çok sürekli ziyaret ettiğim. 1970'lerde Gümüşhane'den göç etmiş Türk bir aile vardı. Kızlarıyla birlikte oturan. 1980 sürekli ziyaret ettiğim evler arasındaydı. 2 yaşında oğullarını ülkelerinde bırakıp sonra da karısı Türkiye'ye gelen Senegalli bir çift vardı. Onlar komşularımdı. Bu yaşadığım binanın bodrum katı. İki küçük çocuğunu ülkelerinde geride bırakan Türkmen bir çift vardı. Bu da benim oda tuttuğum daireydi. Onlar da oradaki komşularımdı. Bir de Gineli refakatsiz mülteci gençler vardı, bir grup. Yine yakından sürekli görüştüğüm. Bu barınma biyografileri olarak adlandırdığım yöntemle bu kişilerin Kumkapı'ya geldikleri andan itibaren yaşadıkları evlerle ilgili anlatılarına ve mevcut olarak yaşamakta oldukları evleri sizden mi geliyor? Ha, tamam. Devam ediyorum. Lütfen, ben ara sıra benim sesim kesinlikle, yani sizi birazcık kesik kesik duymaya başladım. Onu kontrol ediyorum ama bilmiyorum sizde de aynı şey oluyor mu? Kendime sesim kesik gelmiyor. Belki Ama yok, ekranda sizi de şu an net görüyorum, net duyuyorum. Tamam. Tamam, gayet iyi şu Devam anda. edeyim mi? Lütfen. Tamam, Çok tekrar baştan alayım. Yani az önce hani fotoğrafları tabii biraz hızlı geçtim, ama hani orada yapmaya çalıştığım yani bu kişilerin yaşadıkları evlere, binalara, yani binanın bütününe, dairenin kendisine, o evin içindeki bütün materyal dokuyu birlikte ele alıyordum bu insanların hikayelerinde. Bu barınma biyografileri olarak adlandırdığım yöntemle de bu kişilerin Kumkapı'ya geldikleri andan itibaren yaşadıkları farklı evlerle ilgili anlatılarına, mevcut olarak yaşamakta oldukları evleri kullanma pratiklerine ve bu evlerin materyal öğeleriyle ilişkilenme biçimlerine baktım. Bunlardan yola çıkarak da işte farklı göç hikayeleri, farklı sosyal konumsal farklılıklar, işte değişik zamansal algılar mekanla kurulan ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bunu yaşadıkları evler üzerinden, işte o kullandıkları eşyalar, evin içinde kimlerle yaşadıkları, o değişik birlikte yaşadıkları kişilerle nasıl ilişkilendirir vesaire, böyle çok boyutlu şekillerle aktarmaya çalıştım. Bir örnek daha verecek olursam, diğer baktığım bir alanda biraz daha şeyle ilgili. Yani Kumkapı'daki hem ekonomik aktivitelere baktığınızda, hem de işte orada yaşayan özellikle yabancı göçmen profiline baktığınızda, bu kayıt dışılık ve kaçak olma, hani çokça kullanılan tabirler. Sesim geliyor değil mi? çok iyi Tamam. geliyor. Ben de çok sizi dinliyorum. Hayranlıkla dinliyorum. Sağ olun. Yani bu kayıt dışı ve kaçak, hem yerelde, yani Kumkapı'da da çok kullanılan kelimelerdi. Kaçak, hatta yani işte o kaçak, bu kaçak, bu iş kaçak, o kişi kaçak. Ve aslında göç literatüründe de baktığımızda kullanılan, çok sıklıkla kullanılan bir terim oluyor. Ve göç literatüründen bağımsız olarak kent çalışmalarında da uzun bir dönem, hani işte bu informal ekonomiler çerçevesinde kayıt dışılık kavramları da çok kullanılırdı. Ve bu literatüre baktığımızda genelde iki farklı bakış açısı var. Yani ya böyle bunu bir fırsat olarak, yani özellikle mesela kayıt dışı ekonominin
ya bir sömürü olarak tamamen atfediliyor ya da bir fırsat olarak da aktarılabiliyor. O çok detaylara girmeyeceğim ama böyle bir ikili bir bakış açısı var. Bir şey sorabilir E, miyim tam bu tabii, noktada? Bu tabii. ikili bakış açısı bakanın gözüne göre mi değişiyor, yoksa tek taraftan bakınca da ikili mi görülüyor? Yani işte göçmen olan ben Hı. fırsat veya sömürü olarak görebiliyor muyum? Yoksa göçmenler fırsat, sömürü, çalıştıranlar, işverenler de fırsat olarak mı görüyor? Aynen, çok güzel bir noktaya değindiniz. Zaten benim tam da göstermeye çalıştığım o sonda da bir cevaplayacağım. Yani bu ikililiğin tezatlığının kişiler tarafından yaşandığı. Yani böyle bir mutlak bir şey olarak değil. Yani şimdi mesela bu esnafın farklı ekonomik aktiviteleri nasıl birbirlerine böyle girişimci şekilde harmanladıklarını inceledim. Yani örneğin bir işletmenin görülen ve görülmeyen, bazısı kayıtlı, bazısı kayıtsız çok farklı ekonomik aktiviteleri var aslında. İşte az önce size fotoğraflar göstermiştim. Mesela bir call shop resmi olarak bu şekilde register, kayıtlı, lisans nasıl diyeyim, kelimeleri unuttum Türkçe. Yani Kayıtlı, kayıtlı var. Hani bunun için düzenli. belgesi var vesaire. Ama aynı zamanda kayıtsız bir sürü de faaliyet sunuyor. Ya mesela çalıştırdıkları işte bir kısmı sigortalı, bir kısmı değil. Aslında Türkiye'de bu hani her yerde çok yaygın olarak yapılan bir şey. Ama hani biz mesela kayıt dışı sektör dediğimizde bile, yani o sektörün tamamen her aktivitesinin işte çalıştırdığı kişiler ve yaptığı bütün faaliyetlerin sanki kayıtsız olduğunu, kayıt dışı olduğunu ima etmiş oluyoruz. Yani yine bu kayıt dışı kelimesini kullanmanın da bir yükü oluyor o zaman. Yani ben de burada şeyi göstermeye çalıştım. Bu böyle bir mutlak bir kayıt dışılık ve mutlak bir kaçaktan bahsetmek yerine aslında bu kayıtlı ve kayıtsız olma, legal ve illegal olmanın bir süreklilik arz ettiğini, yani bunu ben böyle bir spektrum veya hani İngilizce'de böyle bir continuum olarak aktarıyorum. Yani gerek işletmelere baktığımızda, gerek böyle göçmenlerin statülerine baktığımızda aslında biraz daha Kumkapı özelinde hani kayıt dışılık ve illegallik tarafında, yani sürekli aslında arada gittikleri ve geldikleri ve böyle bunun sürekli yeniden nasıl diyeyim, negotiation kelimesi, Müzakere. müzakeresinin Hı hı. yapıldığını aktarmaya çalıştım. Hı hı. Yani tabii ki de yani ciddi kısıtlar ile mücadele etmek zorunda, ciddi baskılarla mücadele etmek, yani hukukun dayattığı, devletin dayattığı ciddi kısıtlarla mücadele etmenin yanında, yani burada yaşayan kişilerin ben çok etkin ve yaratıcı aktörler olduğunu kısaca göstermeye çalıştım. Yani örneğin işte benim çalıştığım dönemde bir af gelmişti. Türkiye'nin ilk herhalde kayıt dışı göçmenlere yönelik tanıdığı kısıtlı aflardan bir tanesiydi. Hani o aftan hangi göçmenler ne sebeplerle yararlanmaya veya yararlanmamaya karar verdiler. Yani statülerini bir legalleştirmek için bir fırsat çıkmıştı. Bir kısım bunu kullanmaya, bir kısım kullanmamaya karar verdi. Hani ya da aynı şekilde bir esnaf ve yaptığı çok farklı ekonomik aktiviteler içerisinde bir kısmı için mesela ne bileyim TÜRSAP'tan bir turizm ruhsatı almaya karar verirken başka bir işini kayıt dışı sürdürmeye karar veriyor. Yani aslında hani bunların böyle çok değişken olduğunu göstermeye çalıştım. Hı hı. Ve yani soruna da cevap verecek olursam, Kumkapı mekanlarda da fırsat ve sömürünün, içerme ve dışlamanın aslında çok iç içe geçtiğini ve insanlar tarafından da böyle hissedildiğini aktarmaya çalıştım. Yani vereceğim son örnekte baktığım bir diğer boyutta, hani bunlar böyle benim tezimin aslında bütün bölümlerini ben size çok çok özet bir şekilde aktarıyorum şu anda. Baktığım bir diğer konuda, yani veri olarak baktığım, hani az önce söylediğim size şeyle ilgiliydi. Yani bir esnafın ekonomik faaliyetlerini ele alıyordum. Göçmenlerin hukuki statülerini dikkate alıyordum. Bir diğer baktığım konuda mekan tasvirleriyle ilgiliydi. Yani insanlar, ben onlara sorunca Kumkapı nasıl bir yerdir, burayı nasıl tanımlarsınız dediğinde hani ne tür şeyler kullanıyorlardı ve ne tür tekrar eden söylemler vardı. Bir de ama gündelik olarak mesela komşuluk ilişkilerine bakıyordum. Nasıl ilişkileniyorlar birbirleriyle. Burada da yine az önce belirttiğim gibi hani literatürde hakim olan böyle bir ikili bir bakış açısı vardır. Yani böyle, ya böyle bu Kumkapı gibi yerler böyle çok kozmopolitan ve işte herkesi dahil eden
her renkten insanı içeren böyle bir alan olarak tasvir edilir. Ya da işte muazzam böyle ırkçı dışlamanın en şiddetli boyuta ulaştığı yerler olarak tasvir edilir. Ve hani benim gözlemlediğim Kumkapı'da bunların ikisi de bir gerçeklikti. Yani gerçekten farklılıkları barındırabilen ve içerebilen bir yerken sömürünün de yani çeşit çeşit sömürü biçimlerinin de işte ev sahiplerinden olsun hani yaygın olarak bilinir işte atölyelerde çalıştırmalarda vesaire cinsel tacizde hani bütün böyle o bildiğimiz sömürülerin de çok yaygın olduğu bir yer. Hani bunları ben hani ikisinin bir arada zaten yani o çatış nasıl diyeyim ambivalence yine şey Türkçesini unuttum. Yani o ikililikle yaşamanın kendisinin bu tür Kumkapı gibi yerleri farklı kıldığını biraz anlatmaya çalıştım diyerek Hı hı. 45 dakika konuşmuşum. Ben burada sonlandırayım. İsterseniz sorulara da açarız. Hocam, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü e, şöyle bilemiyorum. Aslında pek çok duygu ve pek çok düşünce uyandırdı. O kadar çok not aldım ve defter sayfam o kadar doldu ki nereden hani oklar sağdan soldan vesaire çıkıyor. Çünkü bunun da sebebi e, pek çok hani açıdan konuya bakabilmiş olma nedeniyle işte mekansal ayrı bakılmış, barınma açısından ayrı bakılmış, e, grup odaklı yaklaşılmış. Yani pek çok metodoloji kullanılmış ve pek çok perspektif yansıtılmaya çalışılmış. Nihayetinde de eminim her bakış açısından bir sonuca da varmıştır. Keşke okunabilir bir hani kitap gibi bir şey olsa da okusak hepimiz diye de düşündüm açıkçası. Var Eminim da öyle niyetlerim de işte zaman geçiyor. Bitmiyor. ben Ben alanda çalışan herkesin paylaşmayı çok bırakıyorum. Olur mu? Kalsın mı ekranda yoksa? kapatırsanız belki daha kolay Tamam. olur söyleşi pratiğiyle ilgili. Sizi şimdi ben daha minik görüyorum çünkü ekranda Tamam. o yüzden. Kapandı mı bu arada? Henüz kapanmadı galiba benim için ama Ha, diğer süper. tarafta Tamam. arkadaşlar halletti. O yüzden Tamam. sorun yok bir yandan Tamam. da. Tamam. Özetle gerçekten hani antropolojiyle göçün nasıl ilişkilendirilebileceğini ve aslında nasıl pek çok açıdan bakarak sonuçlandırılabileceğine dair çok güzel bir de örnek de paylaşmış oldunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. Bir yandan da gerçekten epey soru da var. Benim de birkaç tane sorum var. E-mail ile gelen sorular var. Müsaadeniz olursa hemen o sorulara doğru dönmek istiyorum. Başa geçiyorum. Kıvılcım Yağız, merhaba, iyi yayınlar demiş. Ama sormuş. Antropolojik araştırma kültürleri inceleyen bir bilim dalı. Daha yoğun göç eden toplumlara baktığımızda hangi kültürel özelliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz diye sormuş. Tam Bir daha okuyayım. çok iyi anlamadım. Antropolojik, Evet. antropolojik araştırma kültürleri, antropolojik araştırma virgül olmalı herhalde orada, Hı hı. kültürleri inceleyen bir bilim dalı. Daha yoğun göç eden toplumlara baktığımızda hangi kültürel özelliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Yani daha yoğun göç eden kültürlerin ortaklaştığı özellikler, kültürel özellikler var mıdır? Hı Bu hı. konuda bir çalışma, bulgu yapılmamış olabilir tabii. Çünkü bu oldukça bütünleşik. Evet, e, evet, bir- evet. Yani hani evet biraz cevaplamakta zorlanacağım bir soru ama zaten ya birincisi tabii şey demek istiyorum. Hani antropoloji artık sadece o tarihsel gelişimi de o yüzden anlatmak istedim. Yani bugün böyle antropoloji sadece kültür çalışır diye bir şey yok. Yani antropoloji bir yani benim için en azından yani ben bu alanı nasıl kullanıyorum benim için bu bir bakış açısıdır. Yani bir sorunu nasıl ele aldığını yani dediğim gibi mesela bir göç mahallesine gittiğinde ve oranın hani işte burası çok ilginçmiş burası nasıl oldu da böyle bir göç mahallesi olmuş sorusuna yanıt almayı nasıl yanıt almaya çalışıyorum? Hani biraz onun örneğini anlatmaya çalıştım. İşte mekana bakarak ne tür Hı kodları hı. okuyarak ve bunu nasıl anlatıyorsun? Hani bir onu vurgulamak istiyorum. Sadece antropoloji kültürlere bakmaz. Yoğun soruyu doğru anladıysam yoğun göç kültürleri yaşa Yoğun olarak göç eden toplumlara baktığımızda hangi kültürel özelliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Yani bunu da işte antropolog da hiçbir şey genelleyemez. Yani hani bunu gerçekten hangi ne bileyim işte şeydir belli bir yerden çok mesela Türkiye'de ismini unutuyorum, Bursa'da mıydı böyle Hollanda'ya Belçika'ya çok göç vermiş bir köyü vardı. Oranın yani bildiğin böyle bir göç kültürü varmış. Yani onun kendi özelinde incelenmesi gerekir. Ne Hı bileyim hı. Afganistan çok yoğun göç veren bir yerinden. Hani böyle bir çok genelleştirme yapamayacağım Hı onunla hı. ilgili. Tamam, teşekkür ederim. Bu da aslında bence çok önemli ve güzel bir cevap. Çünkü hani çok da bütünleşik bakıldığında bu sefer de kaçırılıyor konu. O kadar da Hı hı. hani ortak noktalar bulmak zorunda değiliz. Var Tabii. olmak zorunda değil. Muhakkak vardır işte hani çatışmalardan kaçmışlardır, kıtlık olmuştur Evet. vesaire gibi ama Hı hı. kültürel özellik olarak bakıldığında da o kadar ortak kültürel özellikler göstermek zorunda değil herhalde diye yorumladım ben. Yani işte hani o kadar çok etken var ki şimdi yani ne bileyim işte Polonya'dan beyaz bir göçmen yani Polonya'nın mesela çok hani İngiltere'ye yoğun bir göçü var. Polonyalı bir göçmenin orada İngiltere'de yaşadığı deneyimle Suriyeli bir mültecinin yaşadığı deneyim çok farklı olacak. Hani her ikisinde de böyle bir göç kültürü oluştu diyebiliriz yani yoğun göç akınları olmasından dolayı ama Hı hı. mesela orada ırk faktörü, hukuki statü, birinin mülteci olması, birinin ekonomik göçmen olması, birinin Avrupa'dan gelmesi yani o kadar çok değişken var ki hani o yüzden biraz uyuz olur siyasetçiler, demeyeyim de siyaset yapıcılar, policy Hı maker'lar, hı. hani antropologlar. Çünkü biz her şeyin çok karışık olduğunu, yani hiç de böyle verili olmadığını aktarırız. Ben de şu an öyle yaptım. Tamam. Günsü Barış, antropolojik çalışmaların Türkiye'de görece yeni bir alan olduğunu düşündüğümüzde antropoloji ve göç çalışmalarının odağında yer alıyor diye sormuş. Ya aslında ben bu konuda işte hep yurt dışında antropoloji okuduğum için hani kendimi çok eksik hissettiğim bir alan Türkiye'de görece yeni değil. Yani Türkiye'de Cumhuriyet döneminde de antropoloji vardı. Hani bir de ilk başta bahsetmiştim ya böyle farklı alt Hı hı. bilim dalları. Bildiğim kadarıyla yani bunu gerçekten hani uzman bir yerden söylemiyorum ama hani Türkiye'de ilk antropoloji çalışmaları biraz daha o biyolojik antropoloji dediğimiz. Hı hı. Hatta işte Türk milliyetçiliğiyle çok bir arada giden dedim ya biraz böyle antropolojinin bazı yerlerde işte sömürgecilik ilişkisi veya hani ulusalcılıkla yakın Hı hı. temas olduğu noktalar vardır. Hani biraz daha böyle Türk milletinin işte fiziksel ne bileyim kafatası ölçüleriyle hani Türk milletini nasıl tanımlarız? Çok böyle bildiğim kadarıyla eski antropoloji buydu, bununla Hı hı. ilgiliydi. Bir de sanırım bununla ilgili de bir soru olduğunu belirtmiştiniz. Hani sosyoloji, antropoloji nerede farklılaşıyor diye. Hani ben sunumda aktardığım gibi tarihsel olarak aslında ilk bu iki bilim dalı ortaya çıktığında ya da gelişmeye başladığında 19. yüzyılın başında çok daha net bir ayrım vardı. Yani işte dediğim gibi sosyologlar modern kent toplumları, işte antropologlar daha ilkel, öteki kırsal toplulukları çalışırlardı. Bugün öyle bir ayrım kalmadı. Bir de biraz şey de vardı yani sosyoloji daha böyle kantitatif çalışır, antropoloji daha kalitatif çalışır. Böyle de bir ayrım Hı vardı hı. ve hani bu gerçekten mesela yani ben Oxford'da benim sosyoloji bölümü çok kantitatif bir yer ama hani artık sosyoloji bölümleri var ki mesela Boğaziçi'nde öyledir benim için. Çok daha kalitatif yöntemlerin hatta etnografinin çok ağır bastığı bir yerdir. Yani o ayrımlar böyle gider gerçekten bölümden bölüme, ülkeden ülkeye de farklı. Ben Hı dağıttım hı. konuyu. Ha, yok aslında sormak istedim. Bu yöntemlere de hani kısacık ne demek diye değinme şansınız var mıdır? Ha pardon, nicel ve nitel yöntemler. Hı Yani hı. hani biri daha istatistik bilimini baz alır. Hı hı. Diğeri de işte benim dediğim gibi etnografi ve daha Muhakemeye yönelik galiba. evet. Aynen. Hı hı, tamam. Aslında zor soru bana soracak olursanız. Çünkü ta hani en başta konuştuk ya toplumların nasıl biçimlendiğine dair bir çalışma yapan bir bilim dalı. Hı hı. Aslında ta en başta eski dönemlerde yani insanlığın henüz yazılı bir takım şeylerin bırakmadığı veya bıraktığında da doğrudan gerçekleri bırakmadığı dönemde olan biteni de anlamaya çalıştı ve ileriye
işte ayna tutmaya çalıştığı bir bilim olduğu düşünülürse aslında bir şekilde belki felsefe adı altında, belki astroloji adı altında çalışmalarını yürütmüş. Ama kendi disiplinini ve kendi işte metodolojisini bulduktan sonra belki antropoloji adı altına girmiş ama öyle ya da böyle çalışmalara devam etmiş diye Evet. anladım ben cevabınızı. Tekrar etmiyorduysam doğru söylemişimdir Yok umarım. yok, soru da şeydi galiba, güncel olarak ne çalışılıyor? Yani her şey çalışılabilir. Yani gerçekten hani antropolojinin kendi içinde de artık böyle hani alt disiplin olarak, yani göç antropolojisi de bir şey oldu. Ne bileyim, yemek antropolojisi var, hukuk antropolojisi var, ekonomik antropoloji var. İşte bahsetmiştim, ne bileyim, dijital antropoloji, yani her şeye bakılabilir. O yüzden yani benim için böyle neye baktığı değil, nasıl baktığıyla aslında daha çok bu alanı tanımlamak önemli. Ama bunu da yine demek istiyorum ki sadece böyle bunu sadece antropoloji yapar bugün de dememek lazım. Yani mesela coğrafya alanı, yani beşeri coğrafya diye onun da bir alt bilim dalı var. Yani benim yaptığım yaklaşım, ben bir mekan çalıştım ve çok fazla mekana odaklıydı benim gözlemlerim. Aslında beşeri coğrafya da bunu yapıyor. Yani beşeri coğrafyada etnografi metotlarını uygulayanlar da var. Sosyolog olup da işte o bilimden gelip de etnografi yapanlar var. Yani bunlar artık bugün bu sınırların hepsi biraz daha geçişken diyebilirim. Doğru. Diğer disiplinlerde de öyle çok geçişken. Bir tek Tabii, sosyal bilimlerde değil, tabii. pozitif bilimlerde de böyle değil. Ama ben de konuyu hemen dağıtmaya çok hazır olduğumu böylece de göstermiş oldum. Öykü Başaran demiş ki iyi yayınlar. Göçün en yoğun yaşandığı Orta Doğu bölgesi antropolojik bakış açısıyla ele alındığında nasıl yorumlanmalı? Orta Doğu bölgesi antropolojik açıdan nasıl? Şimdi bu da yine büyük bir soru olmuş. Antropoloji 101, çok daha dar bir yerden. Soruyu bir daha tekrarlar mısın? Tekrar bir şey. Göçün en yoğun yaşandığı Orta Doğu bölgesi antropolojik bakış açısıyla ele alındığında nasıl yorumlanmalı? Yani mekanı böyle bütün bir şey Mezopotamya ve Evet. devamındaki bölge olarak değerlendiriliyor zannediyorum. Yani hani burada bahsedeceğim gibi çok envai çeşit konu var. Hani mesela e, ne bileyim, Suriye ile ilgili, hani Hı hı. Türkiye'de ilgilendiren bir konu olmasından dolayı, hani mesela yani Suriyeli mültecilerin e, 10 yıldır Türkiye'deler. Mesela bu ulus ötesicilik kavramını tanıtmıştım. Yani şu anda Türkiye'de hala 10 yıldır bu yaşayan Suriyelilerin mesela Suriye ile nasıl bir ilişkilenme biçimleri var? Yani Hı hı. e, bunun yani orada kalan kişilerle nasıl bir irtibat kurdukları, oradaki mekanda olmadan nasıl varlar ya da Hı varlar hı. mı? Mesela hani bu bir bakış açısı olabilir. Yani yine gerçekten böyle toptan bir cevap vermek mümkün değil. Yine belli böyle temalar Hı hı seçilmesi hı. gerekir, daraltılması gerekir. Hani Doğru. bilmiyorum böyle bir örnek gösterebilmiş oldum mu ama. Doğru. Yaş grubuna, meslek grubuna, işte geliş sebebine, varış yerine, geliş yerine göre çok değişkenlik gösteren bağlamlarda değerlendirilebiliyor Tabii, tabii, zannediyorum. Hı tabii. hı. Şimdi birkaç başka soru var, onlara doğru geçiyorum. Ela Kaya, İbni Haldun'un kavramlaştırdığı asabiyet, bir diğer adıyla kandaşlık, göçmen topluluklarında belirgin bir özellik olarak öne çıkıyor mu? Asabiyet ve göçmenlik arasında nasıl bir ilişki var? Asabiyet, yani ben de kandaşlık, asabi insanla kandaşlığı çok şey yapamadım. Ben de bilmiyorum bu kelimelerin şeysini. Zannediyorum asabiyetle yani kandaşlık, soydaş gibi, kandaş olmak. Asabiyette sinir sahibi olan asabiyet değil de Ha, e, ha, ha, tamam. asabıyla ilgili, Ha, ha. Yani burada tabii soyuyla yani. sorun ikinci kısmını bir daha alabilir miyim bir de? Ha, nasıl bir göçmenler için Göçmen nasıl bir? topluluklarda belirgin bir özellik olarak öne çıkıyor mu diye sormuş. Yani Ya, aslında siz sosyal ağlar aynen. Aynen onu söyleyecektim. Ya da mesela bizim Türkiye'de hemşerilik dediğimiz kavram, hani bahsetmiştim ya, iç göç literatürü Türkiye'nin de hani çok zengin bir yazıma sahip. Orada mesela bu hemşerilik kavramı çok kullanılırdı. Yani burada
hani o insanların işte bir önceki soruya da cevap olur. Yani insanlar gerçekten kurdukları sosyal ağları bu kandaşlık üzerinden, özellikle yerinden edilmeden sonra bu kandaşlık hala ne kadar önemli oluyor? Bu bir bakış açısı olabilirdi. Yani e, o şekilde örnek verebilirim. Ben de hemen bir kontrol ettim doğru mu söyledim diye. Yani Asap soydan geliyor gerçekten. Hatta İbni Haldun işte bu soy, kan temelli bu asabiye bağı bir toplumun devlet kurmasına kadar yeterli olur gibi hani bir savı varmış. Ben de bilmiyordum. Biraz önce hemen kontrol ederek paylaşma ihtiyacı duydum. Dolayısıyla bu soruyu da tam olarak işte hemşerilik, network, sosyal ağlar vesaire açıklamasında sizin de Aynen. söylediğiniz gibi gidecek bir cevabı var diyorum. Yani hani önemli oluyor gerçekten, hala yani bu ulus devletler, yani dünya tarihine bakıldığında hani ulus devletler aslında yeni sayılır, ama hani bu millet bağı, işte etnik aidiyetler, işte bu kandaşlık vesaire tabii ki de hala pek çok insanın ilişkilenme biçimi için önemli unsurlar. Ama yine benim sürekli vurgulamak istediğim, varsaymamak lazım. Yani gidip sahada öğrenmek lazım. O yüzden zaten cevap veremiyorum. Hani benim araştırdığım bir alan olmadığı için. Ama evet, bunlar hala baskın unsurlar, baskın kimlikler. Ama insanlar başka aidiyetler de kurabiliyor. Başka kimlikleri de olduğu için. Çünkü kimliğimizi tek belirleyen şey vatandaşlığımız, etnisitemiz değil. İşte toplumsal cinsiyetimiz, hayat değerlerimiz, hayata dair planlarımız, önceliklerimiz, eğitim durumumuz, sınıfımız, yani o kadar çok bizi belirleyen unsur var ki biz göç ettikten sonra da illaki de gidip de işte kandaş olduğumuz kişilerle bir topluluk kurmaya çalışacağız diye varsayamayız. Hı. Siz zaten yani dinlerken de not almışım. Çok güzel de ifade ettiğiniz bir takım şeyler vardı. Tabii ki haddimi aşarak söylüyorum ama ifade ettiğiniz derken elbette öyle olacaktı. Gündelik çok kültürlülükle ilgili bahsederken şey demiştiniz. Hani çok becerikliyiz aslında hani Evet. etnisitemizden ayrılarak bu çok kültürlülük içerisinde yaşamaya aslında çok becerikliyiz ve bunu yapabiliyoruz. Bu da atlanmaması gereken bir Evet. kavram demiştiniz. Ben Evet. doğrudan bu soruyu da aklıma bu bilgiyi getirdi. Çünkü dediğiniz gibi etnisite üzerinden tanımlamak da mümkün tabii kişinin kendisini veya toplumların işte bir aradalığını. Ama başka bir sürü özellikleri de olabilir. Doktorlar grubu olabilir örneğin atıyorum. Pek çok etnisiteden Tabii. veya kadınlar grubu olur, öğrenciler olur işte gibi. Yani bunu bir de şey olarak da bunu bakmaya gerek yok. Ben aslında benim dersimde şey yapmıştım, bu göç antropolojisi dersinde geçen sene öğrencilere bunu sormuştum. Yani illa biz bunu bir göç ve göçmenlik üzerinden düşünmek zorunda değiliz. Mesela hani gençler yeni üniversitelere gidiyorlar. Pek çoğu için bu aslında bir göç serüveni yani. Çünkü ailesinden yani başka bir şehre göç ediyor muhtemelen. Tek başına yaşamaya başlıyor vesaire. Hani biz o üniversiteye gittiğin anda belli gruplar, öbekler oluşmaya başlıyor. İşte ben mesela sormuştum, şey demişlerdi, çok inek olanlar, çok çalışanlar, işte havalılar, ne bileyim işte solcular. Hani anladınız mı? Biz hepimiz zaten insan olarak böyle bir gruplaştırmaya meyilliyiz. Hı Yani hı. orada bir kısmını kültür kimlik kimlikler üzerinden bir aidiyet de oluşturuluyor, ama farklı unsurlar da var. Bilmiyorum ifade Bizim edebildim. zamanımızda Evet. rockçılar, metalciler, asitçiler Aynen, filandı. aynen. Ben şeye çok gülmüştüm. Şey yapanlar, bodybuilder'lar falan, bir grup böyle, yani gerçekten böyle üniversite içinde belli kamplaşmaların ortaya çıkıyordu yani. Bu çok Doğru. kültürlülük, bu gündelik çok kültürlükle ilgili de ya çok önemsediğim bir konu. Bunu da söylemek istiyorum. Ve yani umuyorum bununla ilgili bir şeyler yazıp bitirebilmeyi ümit ettiğim bir konu bu. Yani Türkiye'de mesela demiştim ya, özellikle bu son birkaç yılda bu uluslararası göç araştırmaları Suriyelilerin göçüyle beraber çok çok arttı. Yani çok popülerleşen bir konu oldu. Yani çok böyle şey vurgusu var. Ve bu yadsınamaz bir gerçek. Yani gündelik ırkçılık, maruz kalınan şiddet,
Bunlar çok önemli ama sadece buna odaklı ilerlediğimizde aslında bunun yanında insanların bir şekilde bu kültürel farklılıklara ya da işte statü farklarına rağmen bir arada yaşama pratikleri geliştirmeye çalıştıklarını, gayret Hı ettiklerini hı. de görmezden gelir oluyoruz. Yani bunun yanında bunu da çalışmak lazım ve bunların beraber bir arada olduğunu da görmek lazım. Yani Aksi o yüzden halde gerçekten bu gettoya itme, yani gettolaşmaya itilecek bir şey, tabii. ne derler, alan da yaratılmış oluyor ama tam da yine sizin söylediğiniz gibi süper çeşitlilik, bunun avantajlarını görerek aslında onun da pekiştirilmesi ve altın çizilmesi en Yani tabii. mesut bir İstersen gelecek sunacak olan evet. galiba hepimize. Yani bağlamını da sunayım. Bu Avrupa'da hani bu kavramlar sonuçta sadece böyle teorik kaygılarla işte masa başı oturan akademisyenlerin böyle beyninin içinde geliştirdiği kavramlar değil. Bunların siyasal bağlamları da var. Hı Nitekim hı. bu gündelik çok kültürlülük kavramı aslında doğduğunda bu şey zamanıydı. Avrupa'da işte o dönem ne bileyim İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da çok kültürlülük politikasının iflas ettiğinin siyasetçiler tarafından sürekli ifade edildiği, işte biz get dolaştık, kamplaştık, paralel evrenlerde yaşıyoruz ve bence bugün Türkiye'dekiyle çok benzer bir söylem bu. Yani tamamen böyle bir felaket tellahlığı yaparak aslında bunu yaparak da göçü ve göçmeni kötüleyen bir Hı hı. ifade ve söylem vardı. Yani biz işte çok kültürlülük politikası yaptık. Hani herkes istediği şekilde yaşasın. Biz işte açık kapılarımızı o göçmenlere sunduk. Ama bunun sonucunda ne oldu? Herkes kendi gettosuna kapandı ve biz o yüzden şu anda çok kültürlülüğün iflasını yaşıyoruz gibi böyle bir politik Hı söylem hı. vardı ve akademide antropologların bu gündelik çok kültürlülüğü vurgulamasının nedeni de buydu. Hayır, insanlar İllaki de ve kesinlikle bütün göçmenler, evet gettolar var bu arada, gettolarda Hı hı. oluştu ama bütün buna indirgeyemezsiniz göç deneyimini. Gayet bir arada yaşamanın mümkün kılındığı ve o çok kültürlü siyasetin gündelik yaşamda pratik edildiği alanlarda var. Hı Bunları da hı. görmek gerekiyor. Çünkü öbür türlü dediğim gibi hep göçü kötüleyen ideolojilere de malzeme sunmuş oluyoruz. Hı hı. Evet, doğru. Ee, Çok önemli bir vurgu. Ali Mahir Aydoğan, göçle birlikte ev içindeki toplumsal cinsiyet rolleri hızlıca değişebiliyor ve ataerkil yapı zarar gücünü kaybediyor. Bu sosyolojik olguyu tarihsel antropoloji nasıl değerlendiriyor diye sormuş. Siz de zaten göçün toplumsal Aynen. cinsiyetleştirilmesi odağından da Tabii. bahsetmiştiniz. Göçün de eski yıllara göre şu özellikle son 10 yılda kadınlaştığını biliyoruz hepimiz. Evet, evet, evet. Hı hı. Yani burada da yine tek bir cevap yok. Burada da yine değişkenlere bağlı. Yani mesela şey Türkiye'de bu yine Suriyeli göçmenlerle ilgili yapılan akademik çalışmalarda aslında iki farklı şey de ortaya çıkabiliyor. Yani bir yandan aslında göçün toplumsal cinsiyet pandemiyle ilgili de hani bunu söylüyoruz ya mesela. Yani toplumsal cinsiyet rollerinin ve ataerkilin daha da aslında körüklendiği, işte mesela mültecilerin erkeklerin bir erkeklik krizi yaşadığı ve bundan dolayı daha şiddete meyilli oldukları veya işte göçten sonra artan yoksullukla birlikte kadının üzerindeki bakım emeğinin daha çok arttığını, çünkü hem çalışması ve kayıt dışı sektörlerde zor koşullarda çalışmanın yanında işte evdeki bakımın yükünün de arttığı vesaire, yani aslında daha kötüye gittiğini anlatan ifadeler de var. Yani öyle gerçeklikler de var. Ama diğer taraftan mesela hani göçten sonra işte mesela kadınların çalışma hayatına katılmasının bir güçlenme olduğunu ve bu kadınlar içinde bir güçlenme hissiyatı yarattığını ya da işte ne bileyim geldikleri ülkelerdeki medeni kanunların farklı olmasından dolayı ne bileyim hani boşanmaya daha gönüllü demeyeyim de E, boşanma yani imkanı Bir seçenek olduğunu. seçenek Hı olduğunu fark hı. ettikleri ve bu seçeneği tercih ettikleri gibi de şeyler oluyor. Yani burada o yüzden e,
yine de sürekli dediğim gibi hani case by case şeye bakmak gerekiyor. Hangi göçü ele alıyoruz? Kimin göçünü ele alıyoruz? Nerede ele alıyoruz? Yani dedim ya, bir de bir ülke için de bir genelleme yapamayız. Bir topluluk için de genelleme yapamayız. Ama hani bilinen şudur ki hani göçün toplumsal cinsiyet ilişkileri bakımından hem olumlu hem olumsuz etkileri de olabiliyor bu verdiğim örnekler şeklinde. Sizin gösterdiğiniz fotoğraflarda 20 yaşında gelin olarak Ermenistan'dan gelmiş ve aynı sokakta Evet. 50 yıldır yaşayan bir örnek vardı. Evet. Evet, kadın bir göçmen 50 sene önce Ermenistan'dan gelmiş. Onu Bayağı kadın. Ermenistan değildi. O Türkiye'li Ermeniydi. Yani Ermeni kökenli, etnik Ermeniydi. Yani o aslında doğma büyüme şeyde. Bir Anadolu'dan bir yerden Yani sonuçta. ailesi Anadolu'dan gelmiş. Sonra işte İstanbul'da, Balat'ta büyümüş. Sonra 20 yaşında gelin olarak, yani onu da özellikle vurgulamak istedim. Yani çünkü mesela hani biz neyi göç olarak tanımlıyoruz dedim ya. Yani hani 1950'lerde Balat'ta yaşadığın mahalleden hani Kumkapı'ya gelin olarak gitmek de bir göç aslında. Yani çünkü bir yerden bir yere gidiyorsun ve o kalıcı bir şekilde ve hani bir düzeni bırakıp yeni bir sosyal ağın içine de girebiliyorsun vesaire. Hani o yüzden benim için o örnek önemliydi. Ama diğer bahsettiğim örnekler de işte Gümüşhane'den ve Kars'tan gelen de bahsetmiştim ya, odaklı bir çalışma olsun istemedim. Sadece göçü ve göçmeni işte yabancı olarak konumlayan bir çalışma olsun istemedim. Yani aslında göçün çok herkesin hayatına bir şekilde, yani mesela bu Ermeni teyzenin hikayesinde göç onun kendi hikayesinden ziyade Kumkapı'dan gidenler, yani bütün o 70 yıl önce orada yaşayan kişilerin Türkiye'nin maalesef ki hani azınlıklara karşı baskıcı politikalarından dolayı hani akın akın 10 yıllar boyunca orayı terk etmeleri şeklinde ifade buluyordu. Yani göç onun hayatında kaybettikleri ve gidenler üzerinden anlam buluyordu. Yani onu da örüntülemeye çalıştım. Anladım. Ben de bu soruyu okurken, sizinle de konuşurken tam olarak gözümün önüne bir takım şeyler geldi. Mesela örneğin A ülkesinden yoğunluklu olarak erkeklerin göç etmesi bir hani olguyken B ülkesinden yoğunluklu olarak kadın ev içinde çalışmak için gelen bir şey var. Kadın göç trafiği var diyelim. Dolayısıyla hani her iki olguya, her iki işte göç veren ülke, göç alan ülke açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekir herhalde diye düşünürken, tam Ermenistan'dan da çünkü çok kadın ev içi hizmette çalışmak üzere göç ediyor. Ama biraz da zaman, mekan, yer işte Konya'ya değil de İstanbul'a göç ediyorlar örneğin. Bunlara göre değerlendirmek gerekiyor herhalde diye aklımdan geçirdim. Siz de iyice güzelce zaten tabii ki ifade etmiş oldunuz. Sağ olun. Elif Cici sormuş. Merhabalar. Göç olgusu doğası gereği sürekli hareket halindeki mültecileri de içinde barındırmakta. Bu dinamik insan topluluklarını etnografik olarak incelemenin oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda göç özelinde ortaya çıkan etnografik çalışmalar sizce ne kadar antropolojik bir çalışma olabilir? Çok güzel bir soru. Antropolog sanırım Elif Hanım. Bu arada. Yani soruyu doğru anladıysam hani bu sürekli hareketlilik halinin etnografiyi zorlaştıran bir unsur olduğundan sanırım, değil mi? Doğru mu anladım o kısmı? Evet, yani isterseniz tekrar okuyayım. Göç olgusu doğası gereği sürekli hareket halindeki mültecileri de içinde barındırmakta. Bu dinamik insan topluluklarını etnografik olarak incelemenin oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda göç özelinde ortaya çıkarılan etnografik çalışmalar sizce ne kadar antropolojik bir çalışma olabilir? Antropolojinin etnografi yaklaşımının göç üzerinde doğru mudur değil midir? Evet. Bu arada yalnız ilk şeyi hani orada katılmadığım bir noktayı belirtmek istiyorum. Sürekli hareket halindeki mülteciler deyince yani aslında mülteciler hareket alanı çok sınırlandırılan bir kesimden de bahsediyoruz. Yani mesela Türkiye özelinde
bırakın ülkeler arası bir yere gidebilmek, hani iller arası siz de çok iyi biliyorsunuz. İller arası hareketleri de izne tabi. O yüzden hani bir sürekli hareket halinde bir nüfus olarak ben tanımlamazdım mültecileri. Ama sorunun ikinci kısmı çok güzel bir noktaya değiniyor. Hani bahsetmiştim ya biraz antropoloji böyle tarihinde işte böyle Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki bir adada ne bileyim böyle 200 kişilik bir kabile topluluğuyla yapılıyor. Yani daha böyle kontrol edilebilir, gözlemi daha kolay. Ama bugün hani öyle bir sahadan bahsedemiyoruz. O yüzden hani böyle bu kadar çok hareketlilik varken bu kadar bir de şeyi de söylemiştim hani antropoloji işte oranın dilini öğrenmek yani böyle immersion derler İngilizce'de. Tam ne ifade Türkçesi nasıl oluyor bilmiyorum da yani hani onun içine böyle yedireceksin kendini hani o kültürün içine. Şimdi mesela benim saha yaptığım alanda bu imkansızdı yani 105 tane dil kullanılıyor. Yani her bir topluluğun dilini, her bir topluluğun yani işte Senegalli var ama Senegal'den de ne bileyim farklı etnik gruplar var. Onların kullandığı farklı diller var. Ee, Yani o kadar çok milletin dilini, kültürünü benim öğrenmem mümkün değil yani bilgisayar bile olsa bilmiyorum zorlanır. Yani benim için mesela o şeydi. O zaman bu antropolojik bir çalışma sayılabilir mi? O yüzden yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Bu antropoloji bir yaklaşımla ilgili. Yani tabii ki ben oradaki o dinamizmi ve dönüşümü ve değişimi sürekli değişiyor. Yani zaten ben sahamı da 7-8 yıl önce bitirdim, 10 yıl önce hatta. Ya şu anda da çok değişmiştir. Hani her şey bizim hayatlarımız gibi sürekli bir dönüşüm halinde. Antropolojiyle yani bunu bir nebze yansıtmaya çalışıyorsunuz ve o anda onun ne ifade ettiğini belki biraz daha büyük resmin içerisinde de bir şekilde göstermeye çalışıyorsunuz. O yüzden yani hani antropolojik yöntem, antropolojik bakış her yerde mümkün diyerek cevaplamışım. Ee, Sağ olun. Ben de sizin karşınızda herhangi bir yorum yapmam çok zaten imkansız. Yok. Size böyle gerçekten ne derler hayranlıkla dinliyorum her cevabınızı. Sağ olun. Sevilay Altun sormuş. Demiş ki göç alanının en çok tartışılan kavramlarından olan sosyal uyumu antropolojik bakış açısıyla nasıl antropolojik bakış açısı nasıl değerlendiriyor diye sormuş. Harika bir soru. Vallahi bu benim bir türlü bitmeyen, üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi. Hani ben en azından kendi yaklaşımımı söyleyeyim. Hani diyorum ya, dedim ya böyle antropolojik bakışta yine hiçbir kavramı verili olarak almama, o kavramın biraz yani kavramın böyle o seyahat ediyor o kavram oradan buraya. Onun böyle takibini yapıyorsun. Antropolojik bakış böyle bir şey oluyor. Yani mesela benim bir dönem yaptığım şeydi. Yani bu sosyal uyum kelimesi kimler tarafından nasıl kullanılıyor, nasıl tanımlanıyor? Hı hı. Yani ASAM olarak biliyorum bir sürü ASAM gibi pek çok dernek Türkiye'de sosyal uyum projeleri yapıyorlar mesela. Hani bir antropolojik çalışma şeyi içerirdi. Yani bu sosyal uyum projesini gidip yani bir hani metin olarak bir tekst olarak almak ve kavramın nasıl tanımlandığını okumak ama aynı zamanda mesela bir sosyal uyum aktivitesine giderek orada bir gözlem yapmak kadar. Sosyal uyumun hedeflediği amaçla orada realde yaşanan dinamikler nedir? Yani mesela benim için sosyal uyumun en problemli tarafı şey üzerine inşa ediliyor. İkili bir yapı üzerine. Ev sahibi topluluk, mülteci göçmen. Ama biz burada bu gruplar arası önem atfeden farklılığın vatandaşlık ve hukuki statü olduğunu varsayıyoruz. Halbuki az önce de söyledim, insanların çok çok çeşitli farklı kimlikleri var, eğitim durumları, işte sınıfsallık. Yani biz mesela şey farz edeceğiz, işte bu iki grup ev sahibi topluluk ve mülteci olarak ikiye ayrılacak derken aslında böyle orada farklı şekillerde kenetlenmeler olabilir. Eğitim durumu üzerinden ya da farklı sebeplerden ayrışımlar olabilir. Yani böyle etnografik bir yaklaşım bu sosyal uyum konusunda mesela böyle yapılabilirdi bir çalışma. Hı Hayalimdi, hı. yapamadım. Ama bu soruyu soran arkadaş da yaparsa lütfen yazsın bana. Ee, Biz de aslında ASAM olarak da tam olarak bahsettiğiniz gibi hani
ortak yanlarının altının çizilmesini, sosyal uyumu hızlandıracak bir özellik olduğunu tabii her projede, her uygulamada, her koşulda değil ama bunun önemli araçlardan bir tanesi olduğunu sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Örneğin Kapadokya Kadın Buluşması yaptığımız etkinliklerimiz oluyor 8 Mart'ta. Geçen yıl ve bu sene pandemi nedeniyle tabii ertelediğimiz ve çok özlediğimiz bir etkinlik. Orada daha önceki yıllarda Türkiye'li ve mülteci kadın topluluklarını bir araya geldiğinde artık ne kadar ortak özellikleri olduğunu kendilerinin fark etmeye başladıkları ve aslında hani bir süre sonra Afgan komşu, Suriyeli komşu yerine kadın komşu, arkadaşım, işte ismiyle hitap edilen kişiye döndüğünü bu Kapadokya etkinliğine hazırlık döneminde yapmış olduğumuz çalışmalarda epey fark edip bunun üzerine de pek çok çalışma yapmıştık ve ürünlerde üretilmişti diyelim. Dolayısıyla aynı şey çocuklar için, aynı şey farklı meslek grupları için veyahut kendini nereden hani ortak buluyorsa o oradan oluşturulabiliyor gerçekten. Sosyal uyumun da galiba bir tanımı bu olacak bir süre sonra. Evet. Ortaklaşan işte yerlerden olacak diye anlıyorum ben de. Zeynep Yılmaz, kırılgan gruplarla etnografik çalışma yaparken güven tesis etmek çok zor olabiliyor. Siz kendi çalışmalarınızda neler yaşadınız? Mültecilerle çalışan araştırmacılara ne gibi stratejiler önerebilirsiniz Evet. diye sormuşlar. Bu soruya çok benzer bir soru da e-mail ile gelmişti. Utku Akman tarafından gönderilmişti e-mail. Ben hemen onu da okumak istiyorum. Göç ve göçmenler özelinde yönetilen saha çalışmalarının yürütülme biçimlerine dair neler söyleyebilirsiniz? Göçmenler ve diğer hassas gruplarla sahada çalışmanın zorlukları ve olumlu yönleri nelerdir? Evet. Yine çok güzel sorular bunlar da. Yani şöyle hani şeyden de bahsetmiştim ya, sahada olduğunuzda işte bir araştırmacı olduğunuza dair, yani onun gerçekten çok şeffaf olması gerekir. Yani hani kimseden işte ben arkadaşın olarak hani yani araştırmacı olduğunu zaten saklamamalısın hiçbir şekilde, ama aynı zamanda araştırmacı kimliğini de ara ara sürekli hatırlatman gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey oluyor, yani evet, çalıştığın grubun belli hassasiyetleri var ve hani ben mesela bir vatandaş olarak işte ne bileyim sosyoekonomik statüsü daha yukarıda bir kişi olarak sonuçta daha avantajlı bir durumdaydım yaşadığım Hı yerdeki hı. farklı gruplara kıyasla. Hani mesela yani şey gibi durumlarda oluyorsun, yani hani o karşındaki kişinin bir zor bir durum içerisinde, bir hukuki bir şey olabilir ya da mesela ben yaşadığım evin içerisinde çok büyük bir kavga yaygara kopmuştu. Hani ben orada böyle bir mediator olmam gerekmişti. Yani Güvenilir bir arabulucu güvenilir olarak. bir kişi olarak. Yani hani şey çok zorlayan bir şey ve gerçekten hani burada böyle bunun ne bileyim mesela bir psikolog şeyinden, görüşmecisinden hediye kabul edemez, değil mi? Hani böyle çok şey kurallar vardır. Yani ben böyle antropolojide bunların böyle sürekli şeyini yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dezavantajlı bir grupla çalışıyorsan hani sen bana bilgi ver. Benle arkadaş ol, işte benle saatlerini geçir, ama buna karşılık hani ben sana hiçbir şey veremem şeyi olmaması gerekiyordu. Yani ben hani mesela gerçekten o bir sürü kişiye ne bileyim derneklerle de çok tanışık olduğum için ya da işte Türkiye'de göç politikalarını aşina olduğum için hani mesela onların hukuki süreçlerinde onlara destek olmaya çalışıyordum. Yani çok soruya cevap tam bunu mu ifade ediyorlardı bilmiyorum, ama yani hani sonuçta yaptığım çalışmada onu da söyleyebilirim belki. Hani şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bu sizin çalışma alanınız için de geçerli. Yani bir kişiye sorduğun soruların ne tür etkiler, işte sen niye Türkiye'ye geldin? Ya da işte sen Türkiye'deki deneyimlerini anlatsana. Tacize mi uğradın? Ay biraz daha anlatsana. Yani araştırman için veri toplamak istiyorsun ya, gazeteciler de Hı mesela bunu hı. bazen çok fütursuzca yapar. Yani karşındakinin hassasiyetlerinin sonuçta farkında olman gerekiyor. Dediğim gibi bu yani siz sivil toplumda çalışanlar aslında bunların sürekli eğitimlerini de alıyorsunuz, yani bu Hı hı. Tabii hassas tabii. gruplara karşı nasıl, ve Türkiye'de bence
benim üniversitemde de hiçbir şekilde böyle kırılgan gruplarla nasıl çalışılır, ne tür hassasiyetler gösterilmesi gerekir. Buna dair böyle eğitimler almadık. Biraz böyle kendi duyarlılığımızla ya da kendi araştırmalarımızla bunu şey yaptık. Bir de tabii yazdığın şeyin kimseye zarar getirmeyeceğini, yani hani bu en basitiyle anonimleştirmekten olabilir. Yani bazı şeyleri dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsun araştırmanda. Yani öyle o şekilde diyeyim. Tam da söylediğiniz gibi biz de özellikle yani tabii ki şunu söylemeye çalışıyorum. Hiç kimse doğrudan öğretim hayatında hassas gruplarla nasıl çalışılır, göçmenlerle nasıl çalışılır, neye dikkat edilir, usul ve yöntemlerine, davranış metodolojisine dair yetkin bir şekilde çalışmaya başlamıyor. Birazcık elbette çalışma hayatında evriliyoruz ama kurum olarak bu süreçte çalışma hayatında evrilinceye kadar bizim hizmet sunduğumuz kesime zarar vermeme ilkesi gereği kendisinin o alanda yetkinleşmesini görmek istemediğimiz için evvelinde bir oryantasyon programı sunuyor ve evvelinde bu süreci atlatmış olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hassas gruplarla çalışmak da hassas bir konu ve o yüzden kurumların özellikle hem araştırmacı olarak çalışacak olan işte meslektaşlarına hem de bizim gibi sosyal hizmet alanında da çalışan kimselere destek veriyor, yönlendirebiliyor olması lazım. Zarar vermeme ilkesi bizim için çok önemli bir ilke ve hedef. Aynen. Bu Aynen. şeyde yaptığın müdahale zarar verme ihtimali var mı? O zaman dur. Tabii. O zaman yapmayacaksın diye Yani benim sıklıkla. gerçekten hani benim gözlemlediğim genelde zaten antropolojiyi seçen veya antropolog olmayı isteyen, antropolojiye ilgi duyan kişiler zaten genellikle farklılıklara, dezavantajlara karşı hassasiyeti olan kişiler oluyor. Ama mesela yani hani şeyi çok nadir duyuyorum. Yani böyle bir araştırmacının böyle bir sahaya gidip böyle hani sanki yani orada yaşayan kişiler o kişiye bilgi sunmaya yükümlüymüş gibi bir tavır içerisinde olabiliyorlar. Yani hiçbir zaman öyle olmamak lazım. Yani gerçekten bu kişilerin de yani bilgi paylaşan, sana vakit ayıran, araştırman için kişilerin hani zamanının kıymetli olduğunu, o kişilerin bilgisinin kıymetli olduğunu, hani hiçbir şekilde böyle hiyerarşik bir tavır takınmamak. Bilmiyorum yani bunlar böyle e, kitapta belki yazılmayan hani çok böyle obvious şeyler gibi gelebilir ama hani öyle o duyarlılıkla her zaman sahaya yaklaşmak lazım. Bence bu kişinin bu arada da hani dezavantajlı ve hassas grup olmasından bağımsız olarak bu genelde bir araştırmacının sahaya yaklaşımı bu şekilde olması gerekir. Yani hani tamam böyle full böyle bir mahcubiyet şeklinde değil ama hani kimsenin bir borcu yok sana senin sorularına cevap vermek için. O yüzden de hani yaklaşımını gerçekten ona göre geliştirmen gerekiyor sahada. Doğru. Ben çok da vakit epey uzun da sürdü planladığımızdan yine. Olsun, Sadece çok bir tane keyifli soru oldu. var ve Tabii. diğer şeyleri de hemen yorumları da okumak istiyorum. Elif Cici biraz önce ki yorumlarınız da doğrudur. Fikirlerime tercüman olduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun gibi yorumları olmuş. Potato King de kolay gelsin demiş. Diğer soruya da geçiyorum Tabii. hemen. Teknolojinin hayatımızdaki konumuna paralel bir biçimde gelişen, özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda da teknolojinin sıklıkla kullanılmasını antropolojik çalışmalar bağlamında nasıl değerlendirilebilir? Antropoloji disiplinin geleceğinde teknolojinin olumlu ya da olumsuz yanları nelerdir diye sormuş yine Utku Akman. Tamam. Yani burada ben böyle bir olumlu ve olumsuz bir şey olarak tarif etmekten ziyade aslında sunumunda bahsetmiştim. Mesela dijital etnografi diye de bir alan var. Benim bir meslektaşım doktoramı yaparken mesela şey çalışıyordu. Bu Almanya Beşiktaş spor fan kulüplerini çalışıyordu. Yani internet üzerinden tamamen bir topluluk oluşturan ve çok multi-sited bir de dediğim hani çok farklı alanlarda araçlar hem Türkiye'de hem Almanya'da ve farklı şehirlerde bu dijital topluluğa ait olan kişilerin aslında yani dijital dünyada yarattığı ve bugün hani benim hiç böyle oyunlarla aram yoktur ama hani bildiğim var mesela yani orada bile bazı insanlar için bir komünite ifade ediyor bu oyun dünyasında birlikte oyun arkadaşları kurdukları yani hani dedim ya artık bugün antropoloji illa fiziksel olan mekana
bakmıyor. Yani dijital dünya da artık böyle bir farklı boyutta bir toplum ve sosyallik. O yüzden yani ben hani teknolojik gelişmeler olumlu olumsuz etkileyecek değil de yani bu teknolojik dönüşümleri de çalışan antropologlar muhakkak olacak. Onu diyebilirim. Bir de galiba pandeminin etkileri sorusu vardı, değil mi? Evet, bir de pandemi koşulları antropolojik saha çalışmaları ne yönde etkilemiştir? Bu bağlamda karşılaşılan zorluklara getirilen çözüm önerileri mevcut mudur diye bir soru Evet. daha vardı ama Evet, vakit evet, yok yok, yönetimiyle onu ilgili da ben. cevaplamak isterim. Yani aslında ona cevabım yok çünkü şu anda yani ben şu anda faal bir saha araştırması götürmediğim için hani böyle dertli bir şekilde düşünmem ama çok zor bir konu. Yani çünkü hani size kendi çalışmamdan da gösterdiğim üzere yani o bizzat orada sahada mekanda olmayı gerektiren bir çalışmaydı. Yani o gündelik hayatın içinde olmayı gerektiren bir çalışmaydı. Hani şu anda hani sonuçta bir risk yani risk alma anlamına geliyor. Ve böyle tabii yaratıcı yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ama hani benim burada şey yaptığım nasıl diyeyim belki e, umutlu da demeyeyim de yani bir yöntem olarak gördüğüm yani sonuçta bu sadece araştırmacının yaşadığı bir kısıt değil, çalıştığı toplulukların da yaşadığı bir kısıt. O yüzden bunun kendisi de bir veri olabilir. Yani bu kişiler bu kısıtlar çerçevesinde nasıl iletişim kuruyorlar? Yani dokunmaktan, yan yana gelmekten mahrum bırakılan bir tek biz araştırmacılar değiliz. Yani araştırdığımız topluluklar da bunlara karşı belli yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Mesela yani hani bir etnografik bakış açısı da bunu da içermeye çalışırdı muhtemelen Hı hı. diyebilirim. Pandemi herkes gerçekten çok etkiledi. Sonuçlarını belki bu hali hazırda yapılan çalışmalarda pandeminin etkilerinin de anlatıldığı metinlere, araştırma raporlarına herhalde birkaç yıl içerisinde denk geleceğiz diye düşünüyorum. Sayın Doktor Kristin Biel, değerli katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz. Göç ve antropoloji, sosyolojiden farkını, antropolojinin alt dallarını, süper çeşitliliği, sosyal ağları, çok kültürlülüğü, gettolaşmayı, ayrımcılığı, araştırma metodlarını, teknolojiye etkisi, antropoloji ve teknolojinin birbirine etkisi gibi konuları sizinle beraber gözden geçirme imkanı bulduk. Kısıtlı zamanda pek çok konuyu sığdırabildik aslında. Daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek isterim. Tekrar katkılarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet için. Çok keyifli oldu. Dinleyenler arasında iletişime geçmek isteyenler de olursa herhangi bir konuyla ilgili irtibat bilgilerimi zaten paylaştım ya da Sabancı Üniversitesi mail adresime yazabilirler. Çok Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek üzere. Göç söyleşilerinin 15.sini 15 Nisan 2021 tarihinde saat 15'te Göç ve Para başlığı ile Profesör Doktor İbrahim Sirkeci ile devam edeceğiz. Hepinize verdiğiniz tüm destekleriniz için tekrar teşekkür ederek selamlıyor ve gelecek söyleşilerde soru ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatarak veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.